bana hitap ediyor böyle. Anlatamıyorum yani. 94'ten 2000 yılına kadar Ankara'daki, Eskişehir'deki, Bursa'daki ve İstanbul'daki neredeyse bütün konserleri takip ettim. Babamın bir tane Renault'su vardı. Şimdi biz arkada yarı cam açılıyor, böyle duruyoruz. Tam Bağdat Caddesi'ne çıkışta bir tane böyle ileride bir şey gördük böyle Hakan'la. Abi dedim, abinin saçlarına bak ya dedim. Beline kadar. Altında bir tane siyah ve sarı bir tayt. Ayağında beyaz Adidas'lar böyle falan. Ne oluyor lan falan yaptık. Hakan'la acayip heyecanlandık. Biz daha kaç yaşındayız? 11 ya, mi? 88, 12. 12 işte. 11-12 o civarlar. TRT'de Helezon programı. Helezon diye bir rap programı var. Şimdi biz orada görüyoruz rock, metal, uzun saçlı abiler falan. Türkiye'de hiç görmemişiz. İlk defa. Çok heyecanlanıyoruz falan. Sonra bir gün yine aradan bir zaman geçiyor. Bağdat Caddesi'nde bir afiş görüyoruz işte. Rock konseri. Ondan sonra işte Pentagram, Metallium, Metafor. Hakan diyor hatta Grup Perişan'daki o headbang yapar, gitar çalan bir de elini böyle yaptığı bir... Ha, biletlerde öyle bir şey vardı. Onda da vardı. Bülent Benlik. İnanılmaz. Efsanevi moda konseri oradan. Yani işin şeyi Akmar'dan çıkmıştır aslında ki yani düzenleyen Pentagram'dır o konseri zaten. İşte Pentagram, Metallium, Metafor üçlü ilk moda konseri. Moda faciası. Niye facia anlatsana? Yani sinema kapandı o konserden sonra o anlamda falan. Bizim için çok güzel de hani. Pentagram sahneye çıktığında Türkiye speed metal ile tanışıyor o tarihte. Tabii ben o sırada daha doğmadım. Sonra o posteri gördükten sonra Hakan'la hemen diyorum Zahit abi vardı. Zahit abi bizi götürür müsün konsere? Babam tabii yani o 11-12 yaşında giremezsin içeriye konsere yani. Zahit abi ikimiz tuttu elimizden böyle. Üstümüzde de işte siyah tişörtler. Konsere bir girdik. O zaman hiç unutmuyorum. Koltuklar, sinema koltukları deri. Artık nasıl kıyamet kopuyorsa tabii o zamanlar ilk olduğu için millet çok tutkulu. Yani şu anki gibi böyle seyredilmiyor. Kıyamet kopuyor. Ya. Sinema salonu kaç kişilikti yanlış hatırlamıyorsam 700-800 kişilik bir salon. 1000 kişi geldi konsere. Tıkış tıkış içerisi, herkes koltukların üstünde falan. Konser sonrasında yani koltukların birçoğu kırılmış, haşat olmuş vesaire bilmem ne falan. O mevzuları Hakan çok daha iyi anlatacaktır düzenleyen olarak. Ama yani en azından bu tarz için, yani bu müzik için diyemeyeceğim çünkü hani 80'lerin başında başka başlatanlar var ama bu tarz için Trash Speed'den bahsediyorsak olayın başlangıç noktası da moda konseridir.
Sonrası zaten işte herkes kendi yolunda devam etti. Yani işte demo kayıtlardır, şudur budur, konserler, albümler falan peşi sıra geldi. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra. Koleksiyon hevesi oluştu bende. Ben de fiziksel olarak albümleri toplamaya karar verdim. Yani şu an 2-3 eksik haricinde tüm dünyada yayınlanmış Pentagram ürünleri elimde mevcut. Unspoken'ın Tayland'da basılan, Mezar Kabul ismiyle basılan kaseti. Şu an sanırım o eksik, evet. Brezilya'da basılan korsan plağı da buldum yakın zamanda. Hemos traído para cerrar este especial a una agrupación nada menos que de Turquía. Su nombre, Pentagram, Perros Podridos, Rotten Dogs. Bilkent İngiliz Dili Edebiyatı'na gidiyordum ben daha 1. sınıfta. Orada Tarkan'la tanıştık. Tam olarak kim bizi buluşturdu, nasıl yaptık bilmiyorum bunu ama galiba Ankaralı başka bir müzisyen sayesinde oldu. İlk tanıştığımız gün direkt hani gitarlarımızdan falan bahsetmeye başladık. Kimi dinliyoruz, ne yapıyoruz, ediyoruz falan. Ve o günden itibaren birlikte çalmaya başladık. Yani akşam galiba ben onun evine gittim, orada kaldım. Sonra ben yurtta kalıyordum, Tarkan oraya geldi falan derken bütün sene öyle geçti. O zamana kadar ben hani gitarın öğrenmek için çalışılması gereken bir şey olduğunu bilmiyordum açıkçası. Tarkan inanılmaz bas sololar çalıyordu. Yani ben hayatımda öyle bas çalındığını duymamıştım. Ve ben de aynısını gitarda yapabilir miyim acaba diye merak ettim. Çünkü ben J.J. Cale işte, David Gilmour, Eric Clapton, Paul Simon falan tarzında işte müzikler dinleyip onları çalıp onların parçalarını çıkartıp nasıl yapmışlar besteleri diye analiz yapan bir adamdım. Yani rock'la, metalle falan, gitar virtüözüyle falan pek bir alakam yoktu açıkçası. Orada zehiri aldım. Ondan sonra da devam ettim çalışmaya işte. İlk tanışmamız böyle oldu. Ortaklaşa düzenlenen program çerçevesinde ilk bir aradayız. Dinleyeceğiniz, izleyeceğiniz grup Pentagram. Pentagram'ı anlatmama gerek yok. İsterseniz hep beraber Pentagram'ı selamlayalım ve onları müziğe davet edelim. Aslına bakarsan Çeşme'den gelip gruba katıldıktan sonra çok kısa bir süre sonra Fame City'de sahneye çıktım Pentagram'la. Hayatımın şokunu yaşadım tabii. Öyle bir seyirci görmedim yani. Böyle bir müzik de zaten çalmamıştım. Zaten ne çaldım falan da hatırlamıyorum. Çaldım mı çalmadım mı onu da bilmiyorum yani. Duyum falan nasıldı. Beklemediğim bir sevgiyle karşılandığımı söyleyebilirim seyirci tarafından. Kişisel olarak da yani. Evet, evet. Çünkü zordur bir eleman çıkıp başka bir eleman gelince kabul etmesi seyircinin zaman alır yani. Önce grubun adını söylüyor, cover yaptığımız grubun. Sonra hangi albümden olduğunu söylüyor, sonra da parçanın adını söylüyor. Şimdi ben miyim o? Evet, Slayer, sonra Mercy, Black Magic. Benim için Pentagram'ın niye özel olduğu hep şeydir. Hakan Utangaç'ın böyle bir fotoğrafıdır, bir sahnesidir. O zamanlarda hep şeyi söylerdim, hani Türk heavy metalini böyle bir kareyle koymak gerekirse Hakan Utangaç'ın sahnedeki halidir. Beni hep çok etkilemişti o. Yaptıkları müzik itibariyle zaten hep peşlerinden takip ediyor olduk ama birebir üyelerin figürleri itibariyle de her zaman gençlere biz bu yolda yürüyoruz, siz de peşimizden yürüyebilirsiniz izlenimini verdikleri için yerleri ayrı oldu. O zamanlar stadyum konserleri falan yok. O zaman işte abi Slayer'ın konseri vardı. O Black Magic çalardı. Pentagram Black Magic Live. İnanılmazdı. Bak ilk hasta olduğum şeyler, hatta konseri öyle açmışlardı. Galiba bir tanesinde böyle Hakan söylüyordu vokali.
Curse, Black Magic Night. O sahne ve oradaki ışıklar, kırmızı ışıklar vururdu. Biz Hakan'la o kadar manyamıştık ki babama yalvardık, spotlar aldık odada, karanlıkta onları yansıttım. Elimizde tabii ki süpürge demiri falan. Annemin birini, teyzemin peruklarını falan takardık falan, inanılmaz sahnelerdi. Ben mesela yalnız bir şey itiraf edebilirim. Benim hala favorim vokalde Hakan'dır yani. O yani her zaman bizim hatta ilk Hakan'la beraber stüdyoya girdiğimizde Hakan gibi söylemeye çalışıyordum. Bir çıkıyordum, sesim yok böyle. Nasıl söylüyor bu adam diye ses yok. Çünkü yani artık nasıl bir ses çıkıyorsa orada. İşte. Bunlar bizi çok ciddi anlamda altyapı oluşturdu. Şimdi bir şey görürsünüz, yaşarsınız. Yaşadıktan sonra bir şeyi yani ilk deneyimledikten sonra siz de onun içinde pişmeye başladıkça siz de yapmaya başlarsınız. Orada bizim için yani çok önemli. Bu işin aslında hani startını veren olaydır o. Grafiti'de konser oldu bir tane. Bartu vardı o zaman solist. Biz zaten Ankara'da oturduğumuz için Tarkan'la oralar hep gittiğimiz rock barlardı. 2-3 tane rock bar vardı. Grafiti bunlardan bir tanesi, A-Bar bir tanesi. Biri de Dorian Gray'di. Sonradan Manhattan oldu. Konseri de hatırlıyorum ama yani ondan önce bir konserimiz daha oldu. O gün galiba 2 konser vardı. Tam emin değilim ama bayağı kanter içinde bitirdiğimizi hatırlıyorum o Grafiti'deki konseri. Hakan vokalden çekilip Hakan vokalden gelince eyvah Bartu geldi. Ben mesela Bartu'yu da çok beğenirdim. Çok enteresan bir adamdı Bartu ama ne olursa olsun yine ilk kafandaki karakter gibi oturtamıyorsun tekrardan yerine. Atıyorum şu anda dış görünümüne baksan 2 metre nerede? Bize öyle gelmiş olabilir tabii. Yani 12 yaşındaki çocuk hani Bartu da büyüktü bizden ve iri yarıda bir adamdı. Anne baba görse ya onu yaklaşma oğlum falan filan diye. Pentagram'a çok yakıştırmıştım ben. Onu da ilk Panga altında büyük böyle kaydetmiştim. Ondan dolayı da onun kasetini uzun süre dinledik. O konserin kasetini. Hatta video kaseti vardı ya. Video kaseti artık böyle çok seyretmekten o betalar böyle sarmaya başlar ya. Seni örnek alıyor bak. Sen de böyle yapıyorsun ya. Bir kahve yapacağım, isteyen var mı? Olur. Aa yok, çay içiyorum şu an. Aç. Ama öyle. Hayır o bir dakika bir şey. Dur ben söyleyeceğim sana. Efsane. Hatta giriş parçası mı? Hayır. Değil. Bölüm mü yaptın? Sorusu yok. Fazla basmış. O konser ne kadar karanlıktı. Böyle acayip bir loş bir şey, böyle bir sahne. Ayin gibi böyle içerisi.
yapmış mıyım lan? Vallahi merak ettim lan. Çok zor yer orası. Bakayım yok ama bak. Bak. Kick var. Süper vallahi. Açık hava konserindeyiz. Açık hava konserinde ilk defa geldi işte Pentagram konseri. İşte kapı açıldı, herkes doluştu. Öyle halka oldu. Acayip heyecanlıyız. İçeri girdik, aşağı doğru bir baktık. Pentagram bayrağı var orada ilk önce. O böyle çok acayip bir şey oluşturmuştu bizde. Bak Polat, en soldaki adamla biraz önce mesajlaştım. Polat. Evet, Polat. Onunla mesajlaştım. Biraz önce mesajlaştım. Şurada sola gel. Dükkanı ver. Evet, Emir mi o? Emir. Ah canım Emir'im benim. Murat. O Murat Delikan o. Tabii Evet. Murat. Ne zannediyorsunuz? Murat'ım ben bayağı gördüm eski. Bıyıklıydı Murat. Bak bu Murat. Evet, savaş tarısıydı doğru Murat. Murat bacakları kalın kesin o. Pentagram Moda konseri duymuşsunuzdur mutlaka. Şimdi ben oraya gittiğim zaman hayatım boyunca gittiğim ilk metal konseri ve hayatımda yaşamadığım bir şey yaşıyorum orada. O yüzden bir hayranlığım var zaten gruba. Hiçbirimizin yapamadığı şeyi zaten yapmaya başlamış ve biz onu zaten hayranlıkla izleyip örnek alıp biz de şunu yapmalıyız falan diye sürekli hedefler koyuyoruz kendimize. Ama onu başlatan Pentagram'dır. Bizim bu hayalleri kurmamızı sağlayan. Tabii ki böyle bir şey teklif edilince insanın hoşuna giden şeyler. Böyle hayranı olduğun bir grup tarafından teklif alıyorsun. Birlikte yürüyelim bu yolda diye. O hoş. Güzel. Yönler yalan, hep aynı yoldayız. Can bir nefes, yük olmasın sana. Dertlerinin müzik yapmak olmasıdır aslında en önemli şey. Onun ekmeğini yemek değil. Biz müziğimizi yapalım, kaliteli müzik yapalım, iyi konserler verelim, iyi kayıtlar yapalım. Zaten gerisi sonrasında geliyor. Baktığınızda hani Türkiye'den çok fazla grup geldi geçti. Kimisi albüm çıkardı, kimisi demolarda kaldı, kimisi konserlerde kaldı. Popüler olmadılar, o yolu seçmediler. Zor olan yolu seçtiler. İşte onun da katkısı 30 yıl. Hep var olacak hissi veriyor yani. Ne olursa olsun hepimiz birçok şeyden geçiyoruz. Hayatın getirdiği bin tane şey var ama Pentagram var yani. Hep var orada, taş gibi yani duruyor. Bir kere çok sıcak yani abi biz şey gibi hissederdik gittiğimizde. Yani gerçek bir şey var. Ve çok güzel bir şey paylaşıyorlar orada ve biz de orada onu seyrediyoruz ve onun oradan bir sanki bir okul gibi hani öğrenmeye çalışıyoruz ne oluyor ne bitiyor heyecanla. Bence o sıcaklık çok önemliydi. Yani bizim müzikte de şu anda da hala müzik yapıyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi oradaki almış olduğumuz o sıcaklık ve aslında bu konu nasıl yapılır? İşte abilerden devşirilir ya bu hani senden bir önceki jenerasyondan ne alırsan aslında onu devam edersin. Orada altında çok güzel bir Erkin Koray, Cem Karaca delikanlılığı vardır. Sosyalist, böyle halkçı ama bir yandan da dünyaya gözünü açmak isteyen bir dışa vurumcu, devrimci bir gençlik var orada. O bizi çok heyecanlandırırdı yani. O zamanlar bu birebir bu isimlerle bilmesek bile his olarak hep öyleydi. Abi Slayer tişörtü süpersin ya. Benim tişörtümü biliyor musun burada? Vay. Canlı bu ha. O ne oğlum? Nasıl bir kafa bu? Yeni nesilde böyle kafa göremiyorum.
o zamanlar Türk grupları fazla yoktu ama konserlerini takip ederdik. Ve bayağı da fanatiktik. İşte deri bileklikler, tişörtler giyip konserlerine gidip kafa sallardık, kısacık saçlı kafalarımızı. Ve daha lisedeydik işte, Hakan'la devamlı beraber olduğumuz için yani olmadı. Her maçına gidiyorum. Ben gruba 1987 yılında girdim. Hakan'ın telefonunu ortak bir arkadaşımızdan aldım. Kendisi İstanbul'da Cenk'le beraber bir grup kurmayı düşünüyorlardı. Benim de Bursa'da bir grubum vardı. Benim Bursa'daki grubumun elemanları İstanbul'a geldikleri için ben orada yalnız kaldım ve kendime yeni bir grup edinmek amacıyla Hakan'ı aradım. Hakan'la telefonda konuştuğumuzda birbirimize sevdiğimiz, dinlemekten hoşlandığımız grupları saydık ve ortak zevklerimiz çok fazlaydı. Bu da sanırım o zaman bir araya gelip bir grup oluşturmak için yeterliydi. Yani ortak müzik zevkine sahip olmak. Hikayenin ilginç olan tarafı da şeydir. Benim Bursa'daki grubumun ismi Pentagram'dı. Onlar da kendileri kurmayı düşündükleri gruplarında Pentagram kurmayı düşünüyorlarmış. Böyle olunca grup ismi konusunda fazla düşünmedik. Grubun ismi de buradan geliyor yani. Uzun ince bir yoldayım, bir yol, bir yol, bir yol. Nasıl söylemiş ya? Bir vokale. Uzun ince bir yoldayım.